Her gün, her saat, her saniye bir şeylerle meşgul olmaya çalışıyorsun değil mi? Elinde sürekli kaydırdığın o telefon ekranı, kulağında hiç susmayan kulaklıklar, arkada sürekli çalan bir televizyon, tek bir saniye bile boşluk bırakmamak için çırpınıyorsun. Çünkü o boşluk anından, o sessizlikten, ölümden korkar gibi korkuyorsun. Hiç düşündün mü? Neden kendi odanda, telefonun kapalıyken tek başına sadece 10 dakika oturup duvarı izleyemiyorsun? İçindeki o korkunç huzursuzluk nereden geliyor? Sana söyleyeyim, sen dışarıdaki gürültüden kaçmıyorsun arkadaşım. Sen, o sessizlik çöktüğünde karşına çıkacak olan o asıl misafirle karşılaşmaktan kaçıyorsun. Yani kendinden, gel. Bugün o kaçtığın karanlık odaya birlikte girelim. Elimizde el feneriyle, insan ruhunun en derin labirentlerini çözen o büyük hekimin, Carl Gustav Jung'un rehberliğinde kendi içimize yürüyelim. Ama sana şimdiden uyarımı yapayım. Bu yol konforlu değil. Bu yol, senin bugüne kadar kendine söylediğin tüm tatlı yalanları darmadağın edecek ama eğer sonuna kadar kalabilirsen, o yırtıcı huzursuzluğunun altındaki o muazzam şifayı bulacaksın. Rüyadan uyanmak, dışarı bakan rüya görür Carl Jung. İnsanı iyileştirmek için önce onun nerede kaybolduğunu bulmaya çalıştı. Ve modern insanın en büyük hastalığını tek bir cümleyle özetledi. Dışarı bakan rüya görür. İçeri bakan uyanır. Sen bugün ne yapıyorsun? Hayatındaki tüm sorunların cevabını dışarıda arıyorsun. Sevgilim beni sevse mutlu olacağım. Şu kadar param olsa huzura ereceğim. İnsanlar beni onaylasa kendimi değerli hissedeceğim. Sürekli dışarıdaki o rüya dünyasını düzeltmek için çırpınıyorsun. Ama o rüya hiç bitmiyor, aksine kabusa dönüyor. Çünkü sen dışarıya baktıkça kendi içindeki o devasa fabrikayı, yani bilinçaltını unutuyorsun. Sen içindeki o karanlığı görmezden geldikçe, o karanlık senin hayatını arkadan bir kukla gibi yönetmeye başlıyor. Jung buna en sarsıcı darbesini vuruyor. Bilinçaltını bilince çıkarmadığın sürece o senin hayatını yönlendirir ve sen ona kader dersin, şimdi dur ve bir düşün. Neden hep benzer insanlara aşık olup sonunda aynı şekilde kırılıyorsun? Neden ne zaman başarılı olacak olsan tam eşiğinden dönüp kendi kendini baltalıyorsun? Neden o çok istediğin hayata tam dokunacakken içinde bir sabotajcı uyanıyor? Şanssızlık diyorsun değil mi? Benim kaderim böyle diyorsun. Hayır arkadaşım, o kader değil. O, senin içine bakmaktan korktuğun, yüzleşmediğin o bastırılmış parçalarının seni hep aynı karanlık sokağa sürükleme oyunudur. Sen içini gözlemlemedikçe. O döngüden asla çıkamayacaksın. Gölgeyle tanışmak, nefret ettiğin o insan, aslında sensin. Peki ne var o içeride? Neden bu kadar korkuyoruz içeriye bakmaktan? Jung buna gölge, shadow diyor. Senin ben çok iyi biriyim. Ben asla yalan söylemem. Ben kimseye zarar vermem diyerek toplumda kabul görmek için maskeler takarken. O bodrum katına kilitlediğin tüm karanlık yanların, kıskançlıkların, öfkelerin, bastırılmış arzuların, hırsların, yetersizliklerin, sen onları orada yok saydığında yok olmuyorlar. Aksine bodrumda beslenip büyüyen bir canavar gibi gün yüzüne çıkmak için fırsat kolluyorlar. Ve en garibi ne biliyor musun? Sen o bodrumdaki canavarla yüzleşmediğinde onu dışarıdaki insanlara yansıtıyorsun. Sokakta gördüğün, televizyonda izlediğin ya da iş yerindeki o bir insandan deli gibi nefret ediyorsun değil mi? Onun o bencil tavrı, o kibirli duruşu seni çileden çıkarıyor. Jung senin omzuna dokunuyor ve kulağına fısıldıyor. Başkalarında bizi rahatsız eden her şey kendimizi tanımamıza yol açar. Sen aslında o adama kızmıyorsun. Sen o adamın şahsında kendi içinde kilitlediğin ama kendine bile itiraf edemediğin o kibirli, o bencil gölgeni görüyorsun. Dışarıda nefret ettiğin her insan, senin içindeki o çözülmemiş düğümün birer yansımasıdır. Sen kendi gölgeni kabul etmediğin sürece tüm dünyayı bir düşman gibi görmeye mahkumsun. Şifa karanlığın tam kalbindedir şimdi diyeceksin ki, müdür, madem içerisi bu kadar karanlık, bu kadar kirli, ben neden oraya bakıp canımı yakayım? Çünkü şifa, o tatlı kişisel gelişim masallarında değil,
O karanlığın tam kalbindedir. Jung bize ucuz bir mutluluk vaat etmiyor. O, gerçek bütünleşmeyi anlatıyor. Ve diyor ki, kökleri cehenneme inmeyen hiçbir ağacın dalları cennete uzanamaz. Sen o içindeki öfkeyle, o yetersizlik hissiyle, o çocukluk yaralarınla yüzleşmediğin sürece asla gerçek bir huzur bulamazsın. Kendini gözlemlemek, bir yargıç gibi kendini suçlamak ya da cezalandırmak değildir. Kendini gözlemlemek, içindeki o ağlayan, korkan, öfkeli çocuğu şefkatle izlemektir. Evet, şu an kıskançlık hissediyorum. Evet. Şu an değersizlik korkusuyla bu insana yaranmaya çalışıyorum diyebilme dürüstlüğüdür. Sen o duyguyu suçlamadan sadece izlediğinde, o duygu üzerindeki gücünü kaybeder. Bodrum'daki o canavarın üzerine ışık tuttuğunda, onun aslında sadece sevilmek ve kabul edilmek isteyen küçük bir çocuk olduğunu görürsün. Kendi içinin gözlemcisi olduğunda, artık dışarıdaki hiçbir olay, hiçbir insan seni kolay kolay yıkamaz. Çünkü bilirsin ki dışarıda kopan fırtına, sadece içindeki o asıl denizin dalgalanmasıdır. Sen içini sakinleştirdiğinde dışarısı da durulacaktır. Yarın sabah o telefonu eline almadan önce sadece 5 dakika dur. Kalbinin ritmini dinle, o içindeki huzursuzluğa seni görüyorum. Buradayım ve seninle yüzleşmeye hazırım de, kaçmayı bırak arkadaşım. Çünkü bu hayatta sığınabileceğin tek bir liman var. O da kendi kalbin, uyanma vakti geldi.